Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün 5 dakika gibi bir sürede hazırlayıp 10 dakika gibi bir sürede de sadece tava kullanarak pişirebileceğimiz oldukça kolay bir pizza tarifi paylaşacağım. Bu tarifim hem çalışan kişiler hem de öğrenci arkadaşlar için oldukça güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hazırsanız buyurun malzemelerimizi tanıyarak yapılışına başlayalım. İlk olarak pizzamızın hamurunu yaparak başlıyoruz. Hamuru için kullanacağımız malzemeler 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, zeytinyağı yerine alternatif başka yağlarda kullanabilirsiniz, 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım paket kabartma tozu. Tüm malzemelerimi karıştırma kabına alıyoruz. Tüm malzemelerimizi yoğurma kabına ekledikten sonra ilk olarak hepsini karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Ne kadar un eklediğimi hamurum toplandıktan sonra söyleyeceğim. Mümkün olduğu kadar yumuşak bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurum toplandı. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur yoğurdum. Kullandığım un ise 200 mililitrelik bardaklardan 1 su bardağı un eklemiştim. Daha sonra da 1 parmak kadar, 2 parmak kadar daha un ilavesi yaptım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra ise hamurun üzerine temiz bir bez ile kapatarak birkaç dakika bekletelim. Biz de bu sırada pizzanın sosunu ve iç kısmını hazırlayabiliriz. Pizzamın üzerine kaşar peynir, kırmızı biber, sucuk ve salam kullanacağım. Siz bu malzemeleri evde hangi malzeme varsa, nasıl bir pizza yapmak istiyorsanız kendinize göre, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Pizzamızın sosu için tuz, karabiber, kekik, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve 1 yemek kaşığı da domates salçası var. Baharat ve salçanın üzerine bir miktar su ilavesi yapıyorum. Ve kıvamını bir miktar açıyoruz. Kıvamı baktınız koyu oldu. Bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi pizzamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Benim kullanacağım tava 28 cm çapında ortalama büyüklükte bir tava. Tavanın içine hamurumu koyuyorum ve kenarlardan bastıra bastıra tavanın tamamını hamur ile kapatıyorum. Tavama her tarafı eşit kalınlıkta hamurumu kapladıktan sonra pizza sosumu üzerine ekliyorum. Pizzamızın sosunu sürdükten sonra en alt kısma kaşar peynirini ekliyorum. Daha sonra biberleri ekliyorum. Pizzamızın üzerine dilediğimiz malzemeleri koyduktan sonra ocağımızın altını en kısık ateşte açıyoruz. Mümkün olduğu kadar küçük bir ocağın altını en kısık ateşte açın ve üzerine bir kapak kapatarak pişmesini sağlayın. Pizzam 5 dakikadır ocakta. Üzerinde gördüğünüz gibi buharlar oluşmaya başladı. Kendi buharında pişiyor. Üzerine kapattığınız kapağın tamamen kapanması gerekiyor. Herhangi bir boşluk olmasın. Şu an kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama hamurda biraz kabarmaya başladı. İçindeki kabartma tozundan dolayı. Biraz daha pişirdikten sonra kaç dakika pişirdiğimi ve piştikten sonra nasıl olması gerektiğini söyleyeceğim. Pizzam 12 dakikadır pişiyor ve altı üstü gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ortalama 10 ila 15 dakika arası pişmesi için yeterli olacaktır. Kapağını şöyle kaldırayım. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Gayet iyi bir şekilde pişmiş. Hamurumuz iyice kabarmış. Son olarak servis yapıp dokusunu da göstereyim. Pizzamı bir tahtanın üzerine alıyorum. Şöyle bir dilim de keseyim. Pişmesiyle gayet güzel bir pizza oldu. Vakti olmayanlar için, öğrenciler için oldukça güzel bir tarif. Tarifimi denerseniz yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.